Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bu akşam sizlerle birlikte benim de çok sevdiğim, özellikle erkek örgülerine, süveterlere çok yakışan bir örnek yapacağız. Bunun için elimde bebek yünüm ve 3,5 numara misina şişim var. Örneğimin uygulamasına geçmeden önce biraz aşamalı bir örnek olduğu için sizlere göstermek istiyorum. Çalışacağımız modelimiz bu şekilde olacak. Bu örneğimizde özellikle arkadaşlar kullandığınız ipe göre şiş kalınlığını biraz daha kalın uygulamanız gerekiyor. Yoksa bu havayı gerçekten vermiyor. Artı yaklaşık 29 sıralık uzunca bir örnek fakat tekrarlı bir model. O yüzden ben de sizlerle birlikte özellikle acemi arkadaşlarımın anlayabilmesi için en az 3 desen çalışmam gerekiyor. Örneğimin bir tane deseni için toplam 10 tane ilmek gerekli. Onun katlarında ilmek sayımızı attıktan sonra sonuna sadece kenar ilmekleri ekliyoruz. Ben de sizlerle birlikte dediğim gibi 3 desen çalışması yapacağım için toplam 32 ilmek attım şişime. Altına haraşo örgü harici diğer lastikleri uygulayabilirsiniz. Çünkü haraşoda bu model daha böyle toplayan bir örnek olduğu için lastik örgü başlangıcı yaparsanız daha güzel bir hava verecektir. Kenar ilmeğimi örmeden alıp örneğimin birinci kurulum sırasını yapmaya başlıyorum. Örneğimin ilk sırasında bütün ilmeklerimi lastik örgünüzden sonra baştan sona düz olarak çalışacaksınız. Ben her bölüme bir basamak şekli söyleyeceğim. Yani birinci basamak, ikinci basamak şeklinde örneği daha kolay anlatacağımı düşündüğüm için her basamağın arasında bir sıra düz örgü var. Bu da birinci sıradaki düz örgümüz, yani ilk basamağın düz örgüsü oluyor. Bu şekilde tüm ilmeklerimi baştan sona düz olarak ördüm. İkinci sıra tersime döndüğümde de yine tüm ilmeklerimizi baştan sona ters olarak çalışıp örneğimizin ilk iki sırasını yapmış oluyoruz. Ve geldik üçüncü kurulum sıramıza, ön yüze şöyle bakalım. Bakın, düz örgümüz her basamak dediğim her model döngüsünden sonra arada bir sıra düz örgü var ki bu ayrımı yapabiliyoruz. Şimdi üçüncü sıramız bizim, bakın şöyle baktığınızda tekrar sırası, yani üçüncü ve beşinci sıra. Ön yüzden ikişer defa aynı tekrarlarla yapıyoruz modeli. O yüzden ben ilk tekrarlarını göstereceğim. İkinci tekrarlarını göstermeden sizlere izah edeceğim. Şu an ön yüzdeki üçüncü sıramdayım. Kenar ilmeğimden sonra 2 tane ters ilmek örüyorum. Bu yarım desenimin 2 adet ilmeği. Tam örneğe geldiğimde 4 tane düz ilmek örüyorum. Tam da, örneğimde 6 tane ters oluyor. Yani 4 düz, 6 ters, 10 ilmekli bir tane örneğimin açılımı oluyor. Baştaki 2 taneyi unutun. 4 düz ve 6 ters yapıyoruz. Yine tekrarlıyoruz ikinci desenimizi. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ve 6 ilmek ters. Şimdi bu 6 ilmek tersten sonra üçüncü desenime geliyorum. Burada bu örnekte her zaman bir desen kayacak arkadaşlar. Sürekli kaya kaya, döne döne bu örneği oluşturacak. Burada kaldı 8 ilmeğimiz. 2 tanesi burada başta ters olarak örüldü. Ama biz 4 düzle başlıyoruz her zaman. 1, 2, 3, 4 adet düz örüyoruz. Burası 6 ters olması gerekiyor. Fakat bizim 2 tersimiz örneğin en başında olduğu için buraya kalan 4 adet tersimizi örerek kurulumumuzu yapıyoruz. Yani mantığını anlayın istiyorum bu modelin. Ezbere gitmeyin. Çok da basit bir mantığı var. Dördüncü sırama dönüyorum. Burada her zaman ilmekleri nasıl görüyorsam o şekilde çalışacağım. 4 ilmek düz, 4 ilmek ters. İlmekleri her zaman gördüğüm gibi örüyorum. 6 ilmek düz,
ve 4 ilmek ters. Bu şekilde 4. sıramı da tamamlıyorum. Ön yüze 5. sıramıza döndüğümüzde arkadaşlar bunu bir kez daha tekrarlayacağız. Yani 3. sırada yaptığım bütün ilmekleri aynı yine çalışacağız. 2 ters, 4 düz, 6 ters. Bu şekilde her bölümü tekrarlayarak gideceğiz. Yani 4 sıra tekrar şeklinde öreceğiz. Ben arkada ilmekleri yine gördüğüm gibi uygulayıp ön yüzüme geldim. Baktığınızda şöyle 4 sıra ters örgünüz olacak. 5. sırayı da bitirdikten sonra ön yüzdeki 7. sıramıza geliyoruz. Burada ikinci basamağımıza çıkmaya başlıyoruz. Arada yine baştan sona ördüğümüz bir sıra düz örgümüz var. 3. sırayla 5. sırayı aynı tekrarladık. 4 ile 6'yı yine aynı tekrar yaptık. Yani 3. sırada kurduğumuz ilmekleri yine gördüğümüz gibi ördük. Bunu da yaptıktan sonra yeni bölüme geçerken araya bir sıra düz örgü olarak 7. sıramızı örüyoruz. 7. sıramı bitirdim. Tersine 8. sıramıza döndüğümüzde baştan sona ters olarak örüp ön yüzdeki örneğimin 9. sırasına geliyorum. Şimdi burada modeli tam desen olarak çalışacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci desenim için 4 tane düz ilmek örüyorum. Bakın bu şekilde. 4 düzden sonra da 6 ilmek ters örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu sıra bu şekilde devam edeceğiz. 4 ilmek düz, 6 ilmek ters. İkinci desenime geçiyorum. Yeniden 4 ilmek düz ve 6 ilmek ters örüyoruz. Üçüncü desene geçiyoruz. Yeniden 6 ilmek, 4 ilmek düz, 6 ilmek ters. Bu sırada örneğimiz tam. Kaymadan artık daha doğrusu kaya kaya tam desen haline geldi. 406 ters olarak sıramızı tamamladık. 8. sıra tersine döndüğümde her zaman ilmekleri nasıl görüyorsam o şekilde çalışıyorum. Ben yine göstereceğim. Tersindeki 8. sıramız 6 adet düz, 4 adet ters olacak şekilde tersindeki 8. sıramı örüyorum. Her basamağa 4 sıra aynı tekrar yapıyoruz. Yani ön yüzden 2 sıra aynı, arka yüzden 2 sıra aynı olacak şekilde her bölümü 4 sıra olarak örüyoruz. Yani şu an ördüğümüz bu sıralarımızı aynı şekilde bir kez daha tekrarlayacağız. Ön yüze döndüğümüzde bakıyoruz. Bakın 2 sıra tersimiz var. Bunu alttaki gibi 4 sıra ters olması için bir kez daha git gel yapıp ben arkada tamamlıyorum ve ikinci basamağımı da bakın bu şekilde bitirmiş oluyorum. Geliyoruz şimdi üçüncü basamağımıza, başlangıcına. Ne yapıyorduk? Her bölüm arasında bir sıra düz örgümüz var. O yüzden bu sıra bizim ön yüzdeki 13. sıramız oluyor ve tüm ilmekleri baştan sona düz olarak örüyoruz. Çok eğlenceli bir model. Şimdi biliyorsunuz bir alt basamakta örneğimiz tamdı. 4 düz 6 ters olarak örmüştük. Şimdi artık o en baştaki birinci desen sağ tarafa doğru kayarak yeniden oluşacak. Düz örgümüzü örürken arada yine bu şekilde konuşmak istedim. Yoksa ben de böyle çok bilinmiş şeyleri izlerken bazen sıkılıyorum arkadaşlar. O yüzden hemen örneğimin 15. sırasına geliyorum.
Şimdi burada 2 tane düz örüyorum. İlk desenimiz bizim yarım desen olacak. 2 düz ve 6 ters olacak. Normalde biliyorsunuz 400 olması gerekiyordu fakat öndeki 2 ilmek en sona kaydı. Her zaman buradan en sona kayacak bu ilmekler. Sıralama değişmeyecek. 2 düz, 6 ters de 8 ilmekli yarım ve birinci desenimi bitirdim. 2 tanesi de en sonda şu an onların. İkinci desenime geliyorum. Burada tam desenim var. Bakın 4 tane düz ve 6 tane ters örüyoruz. Her zaman 4 düzünüz önde olacak arkadaşlar. Ona göre modeli kavramaya çalışın. Arkasından da 6 ilmek ters gelecek. Üçüncü desene başlıyorum. Tekrardan 4 ilmek düz ve devamında 6 ilmek ters. Şimdi başlangıçta yarım desenim vardı. 2 düz 6 ters vardı. Oradaki 2 düzümüz de buraya en sona gelmiş oldu. Bakın şuradaki 2 düzün kardeşleri burada. Onları da en sondaki ilmekler olacak, 2 düz olacak şekilde örerek sıramızı tamamlıyoruz. Tersine döndüğümde ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. 16. sıramızdayız şu an. 2 tane ters ilmeğim, devamında 6 adet düz ilmeğim var. Her zaman tersine döndüğünüzde ilmekleri gördüğünüz gibi öreceksiniz. Düz görüyorsanız düz, ters görüyorsanız ters olacak şekilde çalışıyoruz. Bunu da tamamladıktan sonra bizim bu ön yüzdeki 15. sıramız 17. sıramızda da aynı oluyor ve burada yine toplam 4 sıra ters örgümüzde 4 sıra örmüş oluyoruz. Ve bir sonraki basamağa geliyoruz. Yani örneğimizin 4. basamağına geliyoruz. Burada yeniden tüm ilmekleri baştan sona düz olarak çalışıyoruz. Evet, bakın bu şekilde bütün ilmeklerimi baştan sona düz olarak örüyorum. Şimdi bir alt basamağı değerlendirecek olursak bizim ilk örneğimiz 8 ilmekli yarım desendi. Şimdi yine 2 ilmeği de en sona atacağımız için 6 ilmekli bir yarım desenle örneğin kurulumuna başlayacağız. Şimdi bir sıralama vardı biliyorsunuz. 4. basamakta nasıl başlayacağız? Bu sırada arkadaşlar 6 adet ters ilmekle başlıyoruz yarım desenimize. Öndeki düz ilmekler en sona kaydı. Sadece terslerim kaldı. O yüzden yarım desenim, en baştaki yarım desenimde 6 adet tersim var. Daha sonra ikinci desenimde örneğimi tam olarak oluşturuyorum. 4 ilmek düzüm, arkasında 6 tane tersim var. 2, 3, 4, 5 ve 6. Tekrar 4 ilmek düz, arkasında 6 tane ters. Baştaki yarım desenim 6 adet tersle başlamıştı. Sona geldiğimizde onun düz ilmekleri artık en sonda. Bakın buradaki 6 adet tersimizin başındaki 4 adet düz ilmek, onlar kayarak en arkaya geldi. Burada 4 düz olarak oluştular ve dördünü de düz olarak örüp bu şekilde sıramı tamamlıyorum. 21. sıramız. 22. sıra tersine döndüğümüzde yeniden ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. 4 adet ters ilmek, 6 adet düz ilmek, ve tekrar 4 adet ters. Bu şekilde ilmekleri her zaman gördüğümüz gibi örüp 21. sıramız ve 23. sıramız yine aynı tekrar sıralar oluyor. Bir kez daha ön yüzde ilmekleri gördüğüm gibi örüp yine burayı da bu bölümü de 4 sıra olarak tamamlıyorum. Bakın. Her bölüm 4'er sıra terslerden örerek yapabilirsiniz. 4. basamağım da bitti ve geliyoruz 5. basamağımıza. Ama öncelikle ne yapıyoruz? Yeniden
tüm ilmekleri baştan sona düz olarak örüyoruz. Her böyle kaydırma bölümünde 4 sırada bir kaydırıyoruz. 2 sırada normal düz olarak örüp geliyoruz. 25. düz sıramda, 27. sıramda örneğim yeniden kaymış olacak. Yani burada 4 düz vardı. Şimdi 2 tersi daha oraya atacağız. En sona atacağız. O yüzden başlarken 4 adet tersle başlıyorum yarım desenime. 4 adet tersimi ördüm. Yarım desenimi tamamladım. Tam desenimize geldiğimizde 4 ilmek düz, 6 ilmek ters olarak çalışıyoruz. Ön yüzdeki 27. sıramız. 4 ters yarım desenimizle başladık. 4 düz 6 ters şeklinde devam ediyoruz. Tekrar 4 ilmek düz ve 6 ilmek ters. En sona geldiğimizde burada yine yarım desenimiz var. Yarım desenimizde ne var? 1, 2, 3, 4 tane düzüm ve hemen yanına 2 tane tersim var. Burası 6 tersi biliyorsunuz. 4'ü en baştaki sıramızda en önde, 2 tanesi de en sonda olacak şekilde ayarlıyoruz. Ve tersindeki 28. sırama dönüyorum. Her zaman olduğu gibi burada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi çalışıyoruz ve 27. sıramdaki tekrar sıramı bir kez daha 29. sıramızda yapacağız. Tersine dönüp 30. sıramızı da öreceğiz ve daha sonra yeniden örneğin birinci kurulum sırasına geçiş yapacağız arkadaşlar. Bakın şöyle saydığınızda her basamak birer kaydırmayla ilerliyor. Buradan itibaren yeniden birinci basamağa geri dönüş yapıyorsunuz. 5. basamaktan sonra yine birinci basamakta 2 ters, 2 tersten sonra yine 4 ilmek düz, 6 ilmek ters olarak devam ediyoruz. 4 düz, 6 ters. En sona da geldiğimizde 4 düz, 4 adet ters ile bitecek arkadaşlar. Her basamağımızı tekrar ederek bu şekilde örneği oluşturuyoruz. Peki ben bu basamakları karıştırırım. Devamında hangi sırada olduğumu nereden anlarım? Aslında mantığını bu şekilde çözerseniz daha kolay olacak. Onu da nasıl yapacağınızı düşünün arkadaşlar. Bizim 4'er tane düz ilmeğimiz var görüyorsunuz. Bir sonraki basamaktaki 4 düz ilmeğimin son 2 tanesi terse dönmek zorunda. Yani o şekilde hangi sırada ne yapman gerektiğini örnek kendiniz zaten gösteriyor. Zor değil, bence hiç zor değil. Ama buradaki tek önemli noktası şiş, şişin kalınlığı. Eğer ince bir şişle örürseniz görüntüsü bu şekilde oluyor. Ee, Normal havayı vermiyor arkadaşlar. Yani şuradaki bu pofudukluğu vermiyor. O yüzden elinizin ayarını bilmiyorum. Çok sıkı örüyorsanız 1 numara kalınlaştırın. Ben çok sıkı örmüyordum. O yüzden 3'ten 3,5'a çıktım. Gayet ideal oldu. Çok gevşek örenler belki bu havayı verecektir. Belki şiş kalınlaştırmasına gerek kalmayacaktır ama tek bir noktası bu örneğin bu. Mutlaka arkadaşlar uygulayacaksanız şişinizi kalın tutun. Ve bir sonraki örnek videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.